Burada makamsal müzikler var, etnik, ilk çağlardan kalma modların kullanıldığı müzikler var, çok çağdaş müzikler var. Ama hepsi bir şeyi anlatmaya yönelik. Buranın tarihi ve doğası. Sözü olmayan esere ses vermek ayrıca Kesinlikle. farklı bir heyecandır. Çok özel. Bir şarkıcı için çok cezbedici. Çünkü gerçekten sınırlarınızı zorluyorsunuz. Siz müzik güzergahtır diyorsunuz. Bugünkü güzergahımızda İznik. Hepsine yetişmek lazım, bir ömür buna yeter mi? Anadolu'nun çok zengin bir tarihi var ve aslında Batı tarihinin de başlangıcı. Müzik nota yazmayı falan bu civarlarda keşfediyorlar 5. 6. yüzyılda, düşünebiliyor musunuz? Kültür sanatı halka daha çok götürdüğünüzde ne gibi yansımaları, ne gibi etkileri, ne gibi geri dönüşleri oluyor? Sanatı su gibi, hava gibi insanın ihtiyacı olan bir değer olarak görüyoruz. Dünyaya bu kentin tanınmasını sağlayacak gibi bu kente turist akınına da sebep olacak. 3 yılda 5 kat atmış. Diyeceksiniz ki bunu ben mi başardım? Çok Hayır. büyük ihtimalle benim payım büyüktür orada, Kesinlikle. çünkü binlerce insana konser veriyorsunuz. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün ülkemizin çok önemli yerlerinden bir tanesi ve çok güzel noktalarından bir tanesindeyiz. İznik'teyiz. İznik Gölü'nün kenarındayız. Çünkü burada birazdan, arkada zaten sahneyi görüyorsunuz, sevgili Fazıl Say, uluslararası sanatçımız, bestecimiz Fazıl Say bestelediği İznik türküsünün premierini yapacak, dünya premierini. O yüzden bugün sevgili Fazıl Say'la Görkem Ezgi Yıldırım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz diyeceğim alışkanlık gereği. Teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Ben de her seferinde, yani Fazıl Bey'in tüm premierlerinde çok heyecanlanıyorum ama şimdi olayın başladığı ve bittiği noktada İznik Gölü'nde ilham veren bir yerde ve bunun üzerine yapılmış bir eseri dinlemek ayrıca bir keyif ve bunun öncesindeki röportaj da tarihi bir şey. Neticede biz de tanıklık ediyoruz. Çok teşekkür ederiz gösterdiğiniz ilgi için de. Fazıl Bey'den başlamak istiyorum. Fazıl Bey, İznik deyince benim aklıma tabii ki dünyada da çok önemli bir yeri var İznik'in. İznik sanatı, Çini sanatı. Hem bizim sanatımıza çok büyük katkıları var, renk, desen, üslup anlamında, hem daha sonra tarihi açıdan da çok önemli bir kent. Ve siz İznik türküsünde, biz birazdan dinleyeceğiz, ne anlatmak istediğinizi hissedeceğiz ama tarif etmek mümkün mü kelimelerle? Valla bir 6 ay kadar önce Bursa Belediyesi'nin böyle İznik'le ilgili bir sanat eseri yaratma fikri ve aslında Türkiye tarihi için Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren ve daha önceki antik dönemler açısından Anadolu tarihi için fevkalade önemli bir yer. Fevkalade özel bir yer. Ve gördüğünüz gibi bu İznik Gölü de uhrevi ve çok enteresan bir doğaya da sahip. Burada inanılmaz önemli tarihi eserler bulunmakta. Ve sonuçta ben çok doğru buldum bütün bu yaklaşımı. Ve İznik türküsü adı İznik türküsü Ama olan, türkü değil, balat diyorsunuz siz. evet, şimdi bir müzik diyelim. Evet. 17-18 dakikalık. Türkü deyince Anadolu'da anlaşılan hali tabii ki sözleri olan halk müziği. Ona bir öykünme var ama sözlerimiz yok. Halk müziğine öykünme var ama bütün bu hayallere dalmada, İznik'in binlerce yıllık tarihine, çeşitli dönemlerine, sopranomuz Görkem Ezgi Yıldırım muhteşem sesiyle bu 17-18 dakikalık müziği, Nikarya Baladı veya İznik türküsü diyelim, ilk seslendirişini bugün bu akşam en iyi şekilde yapacak. Burada makamsal müzikler var, etnik, ilk çağlardan kalma modların kullanıldığı müzikler var, çok çağdaş müzikler var ama hepsi bir şeyi anlatmaya yönelik. Buranın tarihi ve doğası ve bu bakımdan da ben bu eseri bütün dünyaya taşımak istediğim için daha şimdiden mesela Avrupa premieri Hamburg'da Schleswig-Holstein Festivali'nde konserimiz var. Pek çok yerde de olacak. Hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde
Görkem Hanım ile çalarız. Ama inşallah başka kişiler piyanoyu çalar, başka kişiler sopran olur dünyanın her yerinde. Ve İznik türküsü bir repertuar eseri olur. Benim asıl amacım bu. İznik'i en iyi bu şekilde tanıtabileceğimizi, dünyaya yayabileceğimizi. Böyle bir fikrin doğuşu içinde, vesile oldukları için de Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Boz Bey'i çok kutluyorum. Çünkü sanat eserleridir kalıcı olan. Her şey geçebiliyor ama eserler kalıyor. Eserler kalıyor. Ve dünyaya da orkestralarla, müzikle çeşitli şekillerde de yayılıyor. Bu çok kıymetli. Hemen buradan başkana Mustafa Boz Bey'e gelmek istiyorum. Öncelikle tebrik etmek istiyorum Sayın Başkan. ederim. Çünkü daha çok sanat olursa çok daha iyi günler göreceğimizi düşünüyoruz. Sanat ne kadar halkla buluşursa o kadar da güzel günler göreceğiz. Yaptığınız şey hem bir eser siparişi vermek, yani bölgenin en değerli ilçelerinden bir tanesi İznik ve tarihi anlamı Fazıl Bey'in de bahsettiği gibi çok önemli. Hatta Tanpınar Bursa için, yani özellikle de hani bu bölge için atalarımız adeta inşa etmemiş, ibadet etmişler diyor. Yani o kadar güzel ifade etmiş ki Tanpınar bu bölgeyi, yani sizin de belediye başkanı olduğunuz Bursa'yı. Dolayısıyla buradan hareketle hem size teşekkür ediyorum böyle bir eser kazandırdığınız için ve dünyaya da İznik türküsü olarak da yayılacağı için. Ama tabii hemen şunu da sormak istiyorum. Çok gördüğümüz bir şey değil eser siparişi. Özellikle de uluslararası bir besteciye, Fazıl Say gibi çok büyük bir sanatçıya bir klasik müzik eseri siparişi. Dolayısıyla nereden çıktı bu fikir, nasıl gelişti, sizden de dinleyelim. Ben öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onu oradan başlamak istiyorum. İznik'e hoş geldiniz. Hem Kemal Fazıl Bey, siz hakikaten belki uzun yıllardır Bursa'da unutulmayacak bir günü yaşıyoruz. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Tarihi evet. bir günü yaşıyoruz. Bu anlamda ben öncelikle Fazıl Bey'e yürekten teşekkür ediyorum. Tabii 6 ay kadar önce biz Fazıl Bey'in Troya'yı yaptığını biliyoruz. Evet. Yani böyle müzik eserleri yaptığında bildiğimiz için arkadaşlarımız bir teklif götürelim. Ne der diye yola çıktık ama olumlu karşılanması bizi inanılmaz derecede mutlu etti. Öncelikle o anlamda teşekkür ederim kendisine. Fazıl Bey de her yere beste yapmaz bu arada. Çok evet, etkilendi. belli tabii. biliyoruz, tahmin ediyoruz. Ama olumlu karşılanınca müthiş mutlu olduk. Ve heyecanlandık açıkçası. Sonrasında tabii Fazıl Bey geldi, 5 saat, 6 saat İznik'i gezdi. Yani ortamı gördü ki İznik hakikaten dünyanın sayılı yerlerinden biri. Yani Helenistik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan, bakın. Arada Bizans var, Selçuklu var, Bizans var. Onlar müthiş eserler var burada. Bir Roma tiyatrosu var, harika. Surlar deseniz, yani müthiş bir şekilde ki Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti. Sonra Osmanlı buraya fethediyor ve Osmanlı başkent yapıyor. Evet, kısa orası. bir süre başkent oluyor. Evet. İznik. Sonra tekrar dönüyor Bursa'ya. Bursa'dan geliyor buraya. Yani böyle özelliği olan, hikayelerin yazıldığı, inanılmaz bir yer burası. Ve aynı zamanda konsülün de toplantısının yapıldığı yer. İlk konsül. Hemen yakınımızda 1700 yıl önce. Burada ve batmış durumda tabii gölün altında. Konsülün 1700. yılı ilk konsül orada toplanmış. Bir o inanç tarihi açısından da o var. Ama Osmanlı'nın da geldikten sonra eserleriyle burada yaptıkları var ve onların izleri de var. Yani aslına bakarsanız İznik hakikaten Türkiye'de örnek gösterebileceğimiz tarihle sanatın birleştiği, tarihle medeniyetin birleştiği, medeniyetle sanatın
bir araya geldiği, yoğrulduğu bir kent. Tabii Çin'i tarafı ayrı. Çin'i de özel bir tarafı var. Hakikaten buradaki kumun özel bir kum olması sebebiyle Çinicilik burada başlıyor ve buranın Çinisi dünyaya yayılıyor. Yani Çok önemli koleksiyonlarda. kesinlikle birçok koleksiyonda olduğu gibi biz de örneğin Nilüfer Belediyesi zamanında kardeş şehrimizde buradan bir Çin'i panosu gönderdik. Oraya gittiğimizde özel olarak orada bizi ziyaret etmemizi istedikleri gibi aynı zamanda tören yaptılar. Yani o panoya tören yaptılar. Böyle bir özelliği var. İznik Çinisi bunu Onun hak için ediyor. ben böyle bir İznik türküsünü ilk premierini ki birazdan olacak dünyaya sunan ve İznik'in bundan sonra İznik ve Bursa'nın adının dünyanın birçok yerinde İznik'in adının hakikaten türküyle beraber anılmasını sağlayan notalarıyla harika bir şekilde beste yapan ben sevgili Fazıl Say'a yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yani hakikaten çok mutluyuz bugün. Evet. İnanılmaz Tarihi bir güne mutluyuz. hep birlikte Hem yaşıyoruz. en uzun gündeyiz, Evet, 21 hem Haziran. dünya müzik günündeyiz, Evet, o da hem çok de çok mutluyuz. Yani bir de dünya premierindeyiz. Aynı zamanda ben gerçekten Görkem Hanım'a teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yani ederim. o da bize bu akşam harika bir birlikte tabii sunum yapacaklar. Siz topu atmışken ben hemen Görkem'e gelmek istiyorum. Hepimiz heyecanlıyız ama senin heyecanın tabii ki çok büyük. başkadır, çok, Çok büyük. büyüktür. Bir de sözü olmayan esere ses vermek ayrıca Kesinlikle. farklı bir heyecandır. Çok özel. Nasıl tarif edersin? Ee, Ne söylemek istersin? Şimdi ben bir yorumcu olarak, ben Ankara Devlet Opera Balesi solist sanatçısıyım. Bizim işimiz çoğunlukla sözleri olan müzikleri icra etmek. Bu klasik müzik tarihinde de Fazıl Bey'in bestelediği bu tarz vokal müzik çok fazla yok. Ve hepsi böyle farklı ve özel yerde olan müzikler. Fazıl Say'ın eserini söylemek bir Türk şarkıcı için zaten onur verici bir şey. Fakat böyle bir organizasyonda böyle bir anlamı olan bir eseri seslendirmek benim için ayrı bir onur. Biraz eserden bahsetmek istiyorum ama bahsetmeden önce ben size de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir yorumcu olarak biz tarih boyu, yani Mozart, Verdi, opera bestecileri, onların bestelediği eserlerin hep sizler gibi bir destekleyicisi olmuş ve o sayede çoğunlukla o siparişler üzerine onlar yapılmış ve onların isimleri de yani yıllar boyunca kimisinin gelmiş, kimisinin de, yani biz en azından kıymetlerini her zaman biliyoruz. Yani böyle bir sipariş gerçekten, samimiyetle söylüyorum, bir vizyon gerektirir. Sizi bunun için tebrik ediyorum. Çünkü bu çok özel bir eser. Hani az önce bahsettiniz ya, İznik çok özel bir yer. Medeniyetle sanatın buluştuğu. Bu eser de gerçekten çok özel bir eser. Bir kere bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Oldukça zor. Benim için zorlu bir süreçti. Fakat bir yandan da o özelliği bir şarkıcı için çok cezbedici. Çünkü gerçekten sınırlarınızı zorluyorsunuz. Hem teknik açıdan hem hayal dünyası açısından. Yani ben İznik'e ilk defa geliyorum. İznik'le ilgili o Kayıp Bazilika ile ilgili bir bilgim vardı. Fakat biraz okuduktan sonra ne kadar dediğiniz gibi birçok elementin birleştiği bir yer Derinliği olduğunu olan, gördüm. tarihi derinliği olan. Samimiyetle söylüyorum, müzikte de aynı şey var. Yani böyle büyülenebileceğiniz bir kabus, mesela bir kısmı var ki burada bir kötü rüya gibi düşün dedi bana Fazıl Say. Ben ona çünkü sordum. Ben ne düşünmeliyim? Ben genelde öyle çalışıyorum çünkü tekst aslı neyse onu muhakkak okumak istiyorum. Ben ne okuyayım, ne bakayım, ne düşüneyim? Özgürsün dedi. Hayal gücün, yani istediğin gibi düşün. Ve kafamda tabii ki imgeler oluştu ama bir yorumcu olarak vokal müzik seslendirmek ve böylesi bir yere ait yazılmış bir eseri seslendirmek gerçekten çok büyük bir zevk. Evet. Zevk duyarak söyledim, çalıştım. Bugün de heyecanlıyım. Umarım çok güzel olacak. Böyle bir atmosferde söylemek ekstra beni heyecanlandırıyor. Ücretsiz bir konser olması, herkese açık olması ayrıca çok kıymetli. Gerçekten İznik'le buluşacak ve dünya ile buluşacak tabii bir taraftan.
Fazıl Bey, siz müzik güzergahtır diyorsunuz. Bugünkü güzergahımızda İznik. Başkan Bey'in de söylediği gibi aslında siz Troya'ya, İzmir Suite olsun, Troya olsun pek çok şehir için, antik kent için beste yapıyorsunuz. Bu noktada hani İznik'i ayrıştıran duygu olarak sizin özellikle üstünde durduğunuz bir şey var mıydı? İznik özellikle gölü ve Suyla, doğası ve tarihiyle bir bütünleşince bize kalan hayallere dalmak olur. O tarihlere gitmek olur. Sayın Başkan'ın da bahsettiği gibi ilk Nikea Konsili siyasi olarak dünya siyaset tarihinde önemli bir şey bu. Osmanlı'nın kuruluşunun ilk başkenti olması da Türkiye tarihinin en önemli şeylerinden biri. Yani en önemlilerden bahsediyoruz. Şimdi benim evet dediğiniz gibi Çanakkale Belediyesi ile Truva sonatını yaptık. Şunu önemsiyorum ben. Bir eserin bir premierini yaparız ve kalır ve burada dinleyen binlerce kişi dinler ve unutulur. Hayır. Bir eseri tanıtmamız için kaydını yapmamız lazım. Görkem Hanım'la bunun albümü de yapılacak. Yani, çok güzel. Evet. Ondan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde ben bir eserin görünebilirliğini sağlamak için en az 15-20 konser. Dünyada 10 ülkede 15-20 konser olacağını düşünüyorum. Yani 2025 ve 26 yıllarında bir kere birçok ülkede söyleyeceğini düşünüyorum. Ve Türkiye'de de Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya bunların her yerine gitmesi gerektiğini de yani İznik türküsünü sadece İznik için, İznik halkı için yapmadığımızı, bütün dünya için yaptığımızı anlatmak istiyorum. Truva Sonatı'nda da bu böyleydi. Truva Sonatı'nın çok meşhur bir piyano eseri olmasını ya ben çok çaldım tabii ama benden sonraki piyanistler de yurt dışında, Rusya'da, Japonya'da çok çalan oldu. Mezopotamya Senfonisi, İstanbul Senfonisi bunlar hep tarihli. Patara Balesi, İzmir, işte Klaros vesaire vesaire. Ama bir besteci olarak düşünüyorum. Daha yeni döndüm Mersin'den, Adana'dan, Antep'ten. Ne kadar çok tarih oralarda da var. Yani Antep'in, Mezopotamya'nın, ne bileyim Çukurova'nın efsaneleri bilmem ne. Hepsine yetişmek lazım. Bir ömür buna yeter mi? Anadolu'nun çok zengin bir tarihi var. Hep söylemişimdir Aysun, sana da çok söyledim. Ben Türkiye'den, Anadolu'dan çok besleniyorum. Tarih olarak, yapı olarak, toplumsallık olarak, kültür sanat olarak, kültürün DNA'sı olarak. Çünkü bu dediğimiz bahsi geçen, başkanımızın da, Görkem'in de demin dediği tarihteki bu kültür şeyleri aslında Batı tarihinin de başlangıcı. Müzik nota yazmayı falan bu civarlarda keşfediyorlar 5. 6. yüzyılda, düşünebiliyor musunuz? Nota yazmak diye, portre son anahtarı diye bir şey yokken dünyada, bu Anadolu'da icat ediliyor mesela. Böyle bu bütün bunların değerini bizim keşke daha çok bilsek. Keşke son dönemlerde bütün bestecilerimiz de, yorumcularımız da bu genel insanlık tarihinin önemsediği 3-4 bin yıllık, 5 bin yıllık, 12 bin yıllık Anadolu tarihine biraz daha katkı sunabilsek. Bir de çok beslenecek şey var tabii bir taraftan dediğiniz gibi. Güncel olmak, popüler olmak ve popülizm yakalamak uğruna Türkiye kültür sanatta bu yapması gerekenlerden biraz kopuyor. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Bunun cevabı hepimizin üretmesi olur. Üretme zamanıdır. Herkes üstüne düşeni yapacak. Buna belediyeler sipariş verecek, sanatçılar, besteciler besteleyecek. Size şunu da sormak istiyorum. Bence bu soruyu sorabileceğim en doğru belediye başkanlarından biri olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü Nilüfer Belediyesi'nde de yapılanları biliyoruz. Oranın caz festivali var, müzik festivali, pek çok festival yaptınız yani kültürel anlamda ve bunlar sırf festival olsun diye yapılan festivaller değildi. Yani uzaktan takip ettim. Kültür sanatın içinde olunca neler oluyor, neler bitiyor diye bakıyoruz.
Ve çok önemli isimler geldi o festivallere. Şimdi Bursa'da da bunu devam ettiriyorsunuz ve fazla sayı ve eser siparişi, özellikle İznik gibi bir yerin eser siparişini vermek ve bunun dünyaya da fazla sayı aracılığıyla ve daha sonra da Fazıl Bey'in dediği gibi başka sanatçılarla da ulaşacak olması çok kıymetli. Başta da söylediğim gibi biz kültür sanat daha çok görmek istiyoruz şehirlerimizde, beldelerimizde. Siz de bunu uygulayan bir belediye başkanı olarak kültür sanatı halka daha çok götürdüğünüzde ne gibi yansımaları, ne gibi etkileri, ne gibi geri dönüşleri oluyor? Eğer toplumun değişimini, olumlu değişimini, insana bakışının olumlu olmasını, doğaya bakışının olumlu olmasını, çevreye bakışının olumlu olmasını istiyorsak, bunu hedefliyorsak o zaman toplumu sanatla buluşturacağız. Temel anlayışımız, temel felsefemiz bu. Biz Nilüfer'de de bunu yaptık. Gerçekten inanılmaz bir dönüşüm gördük toplumda. Bu dönüşümün karşılığı da hem kentin birçok konusunun daha çözülebilir olduğu ortaya çıktı. İnsanlar sahiplenmeye başladı. Kültür ve sanatla yorulmaya başladıkça çok şey değişti. Sinemaya bakış değişti, tiyatroya bakış değişti, çocuklarına eğitim anlayışı değişti. Bunları gözlemleyen bir yöneticiyim. Onun için şimdi Bursa'da bunu yapıyoruz. Bursa daha büyük, 17 ilçesi var. İznik onlardan bir tanesi ama yine diğer ilçelerimiz de yine bunlara ihtiyaç var. Onun için biz sanatı su gibi, hava gibi insanın ihtiyacı olan bir değer olarak görüyoruz. Onun için bu konuda biz gerekeni yapmaya, hatta fazlasını yapmaya arzuluyuz, istekliyiz. O anlamda ben Fazıl Bey'e bu giden teklif dedim mi biraz önce? Yani olur, olabilir demesi inanılmaz bizi heyecanlandırdı. Neden? Çünkü biliyoruz ki dünyaca ünlü, tanınan, ki bildiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız bir sanatçımızın burası ile ilgili, İznik'le ilgili böyle bir şey yapabilecek olması bizi hem çevremiz ve Bursa'yı tanıttığı gibi İznik'i çok öne çıkaracak ve dünyaya bu kentin tanınmasını sağlayacağı gibi bu kente turist akınına da sebep olacak. Orası da var. Yani onu dinleyen, o eseri dinleyen dünyanın çeşitli yerlerindeki bazıları ya bu İznik nedir, ne değildir? Bir hikayesi var demek ki. Ben bir göreyim diyecek ve buraya gelecektir. Yani aslında sadece bir eser olmaktan ziyade buraya ilgiyi de arttıracak bir eser olarak da tanımlayabiliriz. Yani hem Sosyal ve dünyada ekonomik bundan böyle İznik'i getirileri de tanıtacak. olacaktır. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için ben Fazıl Bey'e bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonra yüzyıllarca bu eser İznik türküsü olarak Fazıl Say'ın notalarıyla, Görkem Hanım'ın da tabii sesiyle, katkısıyla hakikaten yüzyıllarca anılacak. İznik anılacak, Fazıl Say alınacak ve gitgide bu kent öne çıkmış olacak dünyanın çeşitli yerlerinde. Onun için önemsiyoruz. Ha, bu tabii bizim yine bir başka süreçte, bu sürecin ardından başka düşüncelerimiz de var. Ufak da olsa daha önce ben Fazıl Bey'e çıtlattım. Bir bunu yapalım ondan sonra. Devamı gelecek Fazıl Bey'le bu çalışmaların. Biz düşünüyoruz. Biz düşünüyoruz çünkü biz sanata ve sanatçıya değer veren, sahip çıkan bir anlayıştayız. Çünkü Bunu gerçek anlamda toplumun- yapmak önemli bir şey. kesinlikle nedir? Toplumumuzun, insanımızın hava kadar, su kadar ihtiyacı olan sanattır. Bunu sağlamak zorundayız. Bunu yaparsak kavgalar olmaz. Hep barış olur. Hep sevgi olur. İnsanlar sevgi dağıtır. Çevremiz gerçekten korunur olur. Her anlamda iyileştirir. Kesinlikle. Sanatta, müzikte ki Sanat müzik bizi bunun en iyileştirir. yaygın aracı. Sanatın pek çok dalı, pek Evet. çok etkiye sebep oluyor ama müzik Müzik- kadar insana sesleneni ve ulaşanı yok. En geniş Kesinlikle. kitlere ulaşan bir tarafı. Bir de bıraktığınız bu eser dediğiniz gibi yüzyıllarca artık Evet. dolaşımda olacak ve insanların beğenisine sunacak. Görkem biraz önce dedin ya, neticede biz işte Bach'ları, Mozart'ları ya pek çok dünyaca ünlü bestecinin eserlerini seslendiriyoruz. Fazıl Bey'in bestesini
seslendirmek ki sözsüz olan bir şeyi seslendireceksin. Ve bu sefer de İznik de var işin içinde. Ve bu eser Fazıl Bey'in de dediği gibi dünyada birlikte büyük ihtimalle konserlere çıkacaksınız, bir kaydı olacak. Bunun da ayrı bir heyecanı vardır değil mi? Hani buradan çıkmış, her şeyle bu topraklardan çıkmış, bu toprakların hikayesini anlatan bir eseri Avrupa'da ya da Amerika'da ya da Japonya'da, dünyanın neresinde olursa olsun seslendirmek. Muhakkak. Ve her seslendirişte başka bir heyecan ve duyguyu da getirecektir diye düşünüyorum. Muhakkak. Yani bizim yerel bir müziğimizi de dünyada seslendirmek bir Türk kadını için büyük bir onur ve gurur. Yani ben gerçekten İznik'in bir halk türküsünü Almanya'da söylüyor olsam da mutlu olurdum. Fakat bu eserin şöyle bir özelliği var. Dünya müziğinde gerçekten yer tutabilecek standartta bir müzik olduğu için, yani benim Japonya'da söylememden sonra o Japon opera şarkıcısı da bunu söylemek isteyecek ya da Avrupa'da isteyecek. Gerçekten yeni müzik içerisinde, şu an modern müzik içerisinde kendine iyi başat yerlerden birini edinebilecek bir müzik. Böyle bir müziği seslendirmek benim için, yani şarkıcı olarak, ekstra bir mutluluk verici. Yani siz çok güzel bir şeye vesile oldunuz gerçekten yani. Soprano, özellikle vokal müzik repertuarına yani ciddi bir katkıda bulunmuş oldu bu eser sayesinde. Tabii ki. Yani bunu bir Alman şarkıcı da dinlediği zaman söylemek isteyecek ve repertuarına almak isteyecek. Buna şüphem yok yani. Orada mesela bir Alman soprano seslendirirken o da kendine göre bir yorum katacaktır. Tabii ki belirli sınırlar içerisinde evet. yapılabilir. Çünkü yazılmış bir nota Evet. var. Benim avantajım bunun bestecisiyle, yaratan kişiyle ilk seslendirilişini yapıyor olmak. Çünkü ben mesela ufak da olsa aklımdan geçenleri kendisine sorduğumda, evet bunu yapabilirsin, burada ben şöyle düşündüm, şöyle düşün gibi yönlendirmeler almak çok büyük bir şans. Çünkü o zaman siz bir şey hayal ediyorsunuz. Sizin elinize yorumcu olarak bir şey geliyor. Bu zaten işin en güzel kısmı. Siz bir şey hayal ediyorsunuz. Ama bunu bestecisiyle paylaşma her zaman bir şarkıcıya nasip olan bir şey değil. Hani ilk seslendirilişini yapmak zaten muhteşem bir şey ama ben bunu yaratan kişiye, bunu filizlendiren kişiye soruyorum yani. Benim fikrim bu, burada ne düşündünüz? O yüzden ben defalarca şanslıyım yani. Ama dediğim gibi bunu başka bir şarkıcı da gördüğünü sadece söyleyerek bile aynı özelliği hissedecektir. Çünkü çok özel bir müzik. Son olarak Fazıl Bey, size de evet sözsüz diyoruz ama siz bunu herhangi bir Türkçe'de ya da İngilizce olarak ya da Almanca olarak yazsaydınız ulaşacağı ya da vereceği duygu başka olacaktı ama sözsüz olmasının çok çok da büyük bir anlamı var bir taraftan. Daha kolay mı ulaşır, daha kolay mı duygu geliştiririz? Evet, aynen öyle. Şimdi bu zaten bu içinde bulunduğumuz popüler kültür ortamının derin sorunlarından biri. Şöyle bir 20. yüzyıl sorunu var. Hiçbir zaman bir İngilizce söylemeyen biri Avrupa'da, Güney Amerika'da, Asya'da kendi dilinden söyleyerek çok büyük başarı elde edemiyor. Ne zaman ki o İngilizce bir şey yapınca, o zaman Amerika ve İngiltere ona promosyonunu yapınca olmuştur. Pop'ta da bu böyle. Yani dil faktörü, Türkçe şarkılarımızla biz neredeyse bir yüzyıla yakın hiçbir evrensel, uluslararası yarışa katılamadık. Bu bir gerçek. Evet, maalesef. Şimdi ama uluslararası yarışta Türkiye'ye fazla katılamadı. Yani Türkiye'de Macarca süper güzel şarkı söyleyen, Macarca söyleyen Macaristan'dan birisi mi geldi de söyledi. Yani biz de onu alamıyorduk. Çünkü şimdi kelimelerin, edebiyat dilinin, konuşma dilinin çünkü bir anlattığı var ve biz bunu anlamazsak kaçırırız. Ama ve lakin derseniz ki müzik, orkestra müziği, sözleri olmayan müzik, piyano müziği. Benim hayatım, bütün hayatım. Biz neyiz yani? Ne anlatıyoruz? Seslerle ne anlatıyoruz? Çok şey anlatıyoruz. Çok daha fazla şey anlatıyoruz o sözlerden diye düşünüyorum ben. Orkestra müziği. Demin konuşuyordunuz bir şehrin tanıtımıyla ilgili. Mesela ben
2017 yılında Yürüyen Köşk'ü bestelediğimde Yalova'da Atatürk'ün meşhur Yürüyen Köşk doğa tutkusu bir ağacın dalını bile kestirtmemesi ama köşkü kaydırtması hikayesi değil mi? Bunun bir bestesi var benim yaptığım 20 dakikalık. Piyano ve yaylı sazlar orkestrası için. Her gittiğim yerde orkestrayı anlatmak zorundayım. Hikaye neden? Neden? Sen neyi anlatıyor? Bir genel bakış olarak. Seyirciler program notlarını okuyor veya onlara sözlü olarak anons ediyoruz. 3 yıl sonra yaklaşık 70-80 kere çalmıştım Yürüyen Köşk'ü. 2019 yılında Yürüyen Köşk'ün turist sayısı 5 kat artmıştı. 3 yılda. Biraz önce anlattığım 3 yılda 5 kat artmıştı. Diyeceksiniz ki bunu ben mi başardım? Çok Hayır. büyük ihtimalle benim payım büyüktür orada Kesinlikle. çünkü binlerce insana konser veriyorsunuz. Kesinlikle. 3 günde bir, 5 günde bir bunu çalıyorsunuz. Almanya'dan insan merak edip geliyor. İsveç'ten geliyor, Japonya'dan geleni var. Ben burayı da bir göreyim İstanbul'un yakında bir neymiş bu diyor. Çünkü özellikle doğa ekolojistler, climate'çiler bu şimdi şey de bir tavır, bir doğayı koruma tavrı Atatürk'ünki. Bunu onurlandırmak için de gelip görmek istiyorlar vesaire vesaire. Şimdi İznik'in bu kadar derin bir kültür hikayesi varken İznik'in sözlerini neyle kısıtlayacaktık? Hangi şiir, hangi döneminin, hangi kültürünü anlatacaktı da ben o şiirin içinde kısıtlanmış ritim melodilerine, hecelemelere gitmek zorundaydım. En iyisi daha iyisi şey değil mi dediği gibi hiçbir dilin zorunluluğunda olmadan ikinci pragmatik düşünmeli bir sanatçı. Pragmatik olmalı. Bizim müziğimizi Almanlar Türkçe söylediğinde çok hoş bir sonuç çıkıyor. Çok gayretli ama tabii ki telaffuz hataları oluyor. Mesela Mozart Mevlana'nın premierinde yaşadık bunu. Oluyor. Kabul ediyoruz tabii ki. Evet. Büyük bir sevgiyle. Çünkü onlar anlamak istemişler. Görkem Ezgi Yıldırım nasıl İtalyanca operayı İtalyanca söylerken İtalyan aksanını İtalyan gibi yapamıyordur muhtemelen ama ne dendiğini, hangi kelimenin ne ifade ettiğini vesaire vesaire. Şimdi biz müzik diliyle İznik'i anlatmak istiyoruz. Bu yüzden de bunu pragmatik bir zihniyetle de ele almak gerekir. Herkes her şeyi anlatıyorum deyince de bir şiirin aslında bir dönemi, bir çağı ve bir kişiyi veya bir olayı aslında kısıtladığını da yapıyoruz. Burada bir kısıtlama yok ama. Aysun Hanım veya Mustafa Bey zihnindeki istediği hayali yolculuğa çıkabilecek şunu dinlerken. Hiçbir kısıtlamamız yok. Binlerce yıl önceye ya da güzel olan yüzlerce da o yıl önceye. zaten. Evet. Evet, aynen öyle. Prova var ve sonra da muhteşem dünya premierini birlikte dinleyeceğiz. Belki son olarak kısacık Bursa Festivali yaklaşıyor. Belki bir şeyler söylemek istersiniz. Eklemek istersiniz. Evet, Bursa Festivali'nde de yine tabii orası sesli. Öyle değil. Evet, farklı bir alan. Evet, orası şarkılı. Hem Karagöz Halk Dansları yarışması olacak. 5 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da olacak. 17 ilçeye yaydık. Evet. Her Tüm ilçemizde Bursa'da festival olacak. yaşanacak. Ve Bursa'da festival sanatla yine iç içe olan bir Bursa devam edecek. Festival konserleri başka bir tür ama bugün bizim için özel bir gün. Bizim çok özel bir gün. Bursa için özel bir gün. Hatta ben çok iddialı konuşuyorum. Ülkemiz için de özel bir gün. İnşallah. Evet, çok çok. Yani Dünya özel bir için gün. de Onun özel için bir ben gün. bu dünya premierinde hakikaten hepimiz mutluyuz, huzurluyuz. Fazıl Say'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Yürekten teşekkür ediyorum. Ayşe, Sağ olsun. teşekkür Ben de ederiz. Sağ hepinize olun. çok teşekkür ediyorum. Yüreğine Hem sağlık vakit diyorum ben. ayırdığınız için. Sağ ol, sağ ol. Hem de sipariş için hem beste için hem güzel sesiniz için Teşekkür çok ederim. teşekkürler. Teşekkürler. Evet, hemen kapatayım çünkü provaya geçecek Fazıl ve biz dünya premieri öncesi İznik türküsünün röportajını İznik Gölü'nün kenarında yaptık. Biz de tarihe bir not düşmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum tekrar Sağ ve olun. önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İznik'ten sevgiler. Teşekkürler. Teşekkürler.